Merhaba, Komünist Gündem'in bu haftaki bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Lübnan Komünist Partisi Siyasi Büro üyeleri Rahit Jirdani ve Fadi Nabut'un yer aldığı Lübnan Komünist Partisi heyeti İstanbul'da Türkiye Komünist Partisi'nin konuğu oldu. İzleyicilerimizin bildiği gibi TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın başkanlık ettiği TKP heyeti Kasım başında Lübnan'ı ziyaret etmiş, Lübnan Komünist Partisi yöneticilerinin yanı sıra Filistinli direniş örgütleriyle bir araya gelmişti. Filistin ve Lübnan halklarıyla dayanışmanın nasıl somutlaştırılacağı ve TKP ile LKP arasındaki işbirliğinin nasıl geliştirileceği bu ziyaretin konusu olmuştu. LKP'nin son İstanbul ziyaretinde Lübnan'da alınan kararların hayata geçirilmesi için somut adımlar görüşüldü. Partiler arasındaki işbirliğini bir protokolle kalıcılaştırma kararı alındı. İki parti arasında düzenli fikir alışverişi için tanımlı mekanizmalar oluşturulmasından yayıncılık alanında işbirliğine ve kışa girerken Lübnan halkının acil hale gelen ihtiyaçlarının karşılanmasından dayanışmaya kadar birçok konu bu protokolün konusu oldu. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve LKP Siyasi Büro üyesi Rahit Jirdani, Komünist Gündem izleyicileri için ziyareti değerlendirdi. Geçtiğimiz haftalarda biz bir heyet olarak Lübnan'ın başkenti Beyrut ve yakın civarındaki bazı yerleşimleri ziyaret ettik. Lübnan Komünist Partisi'nin daveti üzerine. Orada konuşmuştuk. Zaten bizim 14. kongre kararları arasında var. Bölgedeki devrimci güçlerle, komünist partilerle ilişkileri daha da derinleştirmek üzerine. Bir Lübnan'dan heyet geldi. Konuğumuz oldular. Üst düzey bir heyet geldi. Çok değişik başlıklarda işbirliğimizi nasıl geliştiririz? Bunları tartıştık, konuştuk, kararlar aldık. Bir karşılıklı protokolümüz oluştu. Önümüzdeki dönemde daha da ilerleteceğiz. Yalnızca Lübnan Komünist Partisi ile değil, bölgedeki diğer devrimci güçler ve partilerle TKP'nin ilişkisi derinleşecek. Tabii doğal olarak şu andaki odak noktamız İsrail saldırganlığı. Hem Filistin hem Lübnan'da, belki başka yerlere de sıçrayacak. Buna karşı ne yapabiliriz? Lübnan halkıyla dayanışma konusunda ne yapabiliriz? Bunları konuştuk. Çok verimli geçti, çok dostça geçti. Umarım bu aldığımız kararları hayata geçireceğiz. Merhaba, باسم الرفاق بالحزب الشيوعي اللبناني نشكر الحزب الشيوعي التركي الرفيق كمال الرفيقة شانسو والرفيق مراد تحديدا على استضافتهم لنا باسطنبول بهيدا الظرف يلي عم بتمر فيه المنطقة كلها ولبنان تحديدا من عدوان صهيوني مستمر ومتصاعد، وعم نحاول انه نقدر عبر هالزيارات التضامنية نواجهه ونشتغل على تعميق العلاقة مع الأحزاب يلي منشارك مع الرأي حول اللي عم بيحصل وحول مواضيع كتيرة بالمنطقة. بالإضافة لذلك لازم نشكر كمان الحزب الشيوعي التركي على زيارته على لبنان يلي صارت من حوالي الأسبوعين، زيارة تضامنية حملت كتير من الدعم وكتير من المواقف السياسية الداعمة للشعب اللبناني والشعب الفلسطيني، وبنتمنى انه بالمستقبل نكون العلاقة بين هالحزبين عم تتعمق أكتر وتتطور أكتر وصولا لتحقيق الغايات السياسية اللي بنطمح لها كلنا. Lübnan Komünist Partisi heyeti ayrıca TKP Tarlabaşı semtevini ziyaret ederek mahallelilerle bir araya geldi. Ardından Türkiye Komünist Gençliği ile gerçekleştirilen buluşmadaysa İsrail saldırganlığı, Lübnan direnişindeki son durum ve LKP'nin çalışmaları gündem edildi. TKP'nin teorik yayını Gelenek dergisinin yeni sayısı Din Savaşı değil, Sınıf Savaşı başlığıyla dijital olarak yayımlandı. İsrail'in arkasındaki emperyalist desteğin mali ve medyadaki gücünün masaya yatırıldığı sayıya gelenek.org adresinden ulaşılabilir. Kadın Dayanışma Komitelerinin ikinci kurultayı Eşitlik ve Özgürlük için Bugüne Vuralım, Yarını Kuralım başlığıyla 24 Kasım Pazar günü İstanbul'da yapıldı. Türkiye genelinden 200'ün üzerinde delegenin katılımıyla gerçekleştirilen kurultayda kadınların mücadele başlıklarına dair manifesto ve karar taslakları delegelerin katkılarıyla son haline ulaştırıldı. Kurultay kararlarına Türkiye Komünist Partisi'nin web sitesinden ulaşabilirsiniz. Kadın Dayanışma Komiteleri kurultayın ardından 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı Uluslararası Mücadele Günü için şiddete ve sömürüye karşı yutkunmuyoruz, haykırıyoruz sloganıyla Kadıköy'de bir araya geldi. Polisin kaymakamlık yasağını öne sürerek engel olmaya çalıştığı yürüyüş
KDK'ların ve eyleme katılan kadınların kararlılıkları sonucu yapıldı. Yürüyüşün sonunda konuşan TKP Merkez Komite üyesi ve KDK sorumlusu Senem Doruk İnam, emek sömürüsü de bir şiddettir. Kadının sokağa çıkmasının engellenmesi de bir şiddettir. Bugün buradayız, yürümek istedik. Siyasi iktidar ve onun mülki amirleri dediler ki yürüyemezsiniz. Bu da kadına yönelik bir şiddettir ifadelerini kullandı. Kadın dayanışma komiteleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle hafta boyunca Türkiye'nin birçok noktasında eylemler, çalışmalar ve toplantılar gerçekleştirdi. Kadınlar eylemlerde ülkemizde, üniversitelerimizde, okullarımızda kadın düşmanlarına karşı dayanışma ve hep birlikte mücadele etme çağrısında bulundu. Denizli Kadın Dayanışma Komitesi 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda coşkulu bir etkinlik düzenledi. Çocuk işçiliği ile kadına yönelik şiddet konularının konuşulduğu etkinlikte tiyatro sanatçıları Hasan Tanay ve Hale Tübley'in yazdığı Önce Çocuklar ve Kadınlar adlı oyun sahnelenirken Cem Yarkın yönetimindeki koroyla dayanışma şarkıları seslendirildi. TKP İskandinavya'da 21 Kasım Perşembe günü toplumsal çürüme ve kadın cinayetleri başlığıyla çevrimiçi bir toplantı yaptı. AKP Türkiye'sinin hukuki, siyasi ve toplumsal planda kadın cinayetleriyle olan ilişkisi, kadınların mücadele dinamikleri ve yöntemleri gibi başlıklar Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına Hande Gündoğdu ve KDK adına Eda Mermi'nin katılımıyla tartışmaya açıldı. Ankara Çayırhan Termik Santrali'nin içerisindeki maden sahasıyla birlikte satılmak istenmesine karşı çıkan işçiler günlerdir direnişlerine devam ediyor. İşçiler dün sabah saatlerinde seslerini daha fazla duyurmak için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yürürken özelleştirme için düzenlenen ihalenin 4 ay ertelendiği duyuruldu. Gelişmeleri ve TKP Ankara İl Örgütü'nün konuyla ilgili değerlendirmesini TKP Parti Meclisi üyesi İlter Aslaner'den dinliyoruz. Çayırhan işçilerinin başlattığı mücadelenin 9. günündeyiz. Dün akşam Enerji Bakanı'nın yaptığı açıklama özelleştirmeye devam, işçi haklarında kimi iyileştirmeler yapacağız yönündeydi. Bunu kabul etmeyen işçiler ve sendika bu sabah Ankara'ya doğru yürüyüşe geçti. Henüz yürüyüşün ilk durağı olan Beypazarı'na ulaşmadan önce özelleştirme idaresinin yaptığı açıklama buraya ulaştı. Yaptığı açıklamada şunu söylüyordu. Satışa konu olan yerlerin yeniden incelenmesi üzerine özelleştirme Mart ayına ertelendi deniyordu. Türkiye Komünist Partisi Ankara İl Örgütü olarak bu direnişin ilk gününden itibaren işçilerin yanında bu mücadelenin içerisinde yer aldık. Bugün başlayan yürüyüş önemliydi. Bugün başlayan yürüyüş aslında şunu söylüyordu. Diyordu ki sizin incelemeyi bile değer bulmadığınız yerleri biz memleket gibi savunacağız, savunmaya devam edeceğiz. Bu satış kararı iptal edilene kadar da mücadele etmeye devam edeceğiz diyorlardı. Türkiye Komünist Partisi Ankara İl Örgütü olarak biz de işçilerin bu kararlı mücadelesinde yer almaya, onlara destek olmaya, bu mücadelenin sonuçlanmasında elimizden gelen katkıyı koymaya devam edeceğiz. İşçilerin yanındayız. Termik santrali ve maden sahalarının özelleştirilmesinin iptal edilmesine kadar mücadeleye devam edeceğiz. Fidel Castro'nun aramızdan ayrılışının 8. yılında Türkiye Komünist Partisi bir açıklama yayınladı. Açıklamada Fidel olmak, herkesin imkansızlık gördüğü yerde boyuna bakmadan direnmek, gözü korkmadan hayal kurmak ve yılmadan yeni zaferlere imza atmaktı. Fidel 20. yüzyılın en büyük devrimcilerinden biriydi. Ne kadar büyük olduğunu geride bıraktığı mirasın gücü bir kez daha gösterdi. Selam olsun komandante, selam olsun onu gün be gün yaşatan kardeş Küba halkına ifadeleri yer aldı. Türkiye Komünist Gençliği de Küba devriminin önderi Castro'yu Jose Marti Küba Dostluk Derneği ile gerçekleştirdiği etkinliklerle anıyor. Emperyalist sömürünün, bilim düşmanı yobazlığın, holdingler ve tarikatların çürüttüğü toplumsal sistemin karşısında hepimiz Fideliz diyen gençler 21. yüzyılda Fidel olmak başlıklı etkinlikler kapsamında ODTÜ'de bir araya geldi. Etkinlik, Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alejandro Diaz Palacios ve Büyükelçilik temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Çınartepe Semtevi'nde Dünya Çocuk Hakları Günü'nde bir şenlik düzenlendi. Şenlikte çocuklarla çocuk hakları konulu drama çalışması yapılırken ebeveynleriyle ÇEDES projesi hakkında konuşuldu.
TKP İzmir İl Örgütü, Konak Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın katılımıyla memleket sohbetlerinde bir araya geldi. İlki Ekim ayında düzenlenen memleket sohbetlerinin bu ayki buluşmasında bölgemizde yaşanan çatışmalardaki güncel durum, TKP heyetinin geçtiğimiz haftalarda Lübnan'a gerçekleştirdiği ziyaret, ABD'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin olası etkileri değerlendirildi. Ankara Doğu Kent Semtevi'nde her ay düzenli olarak yapılan memleket sohbetlerinin bu ayki oturumu TKP Ankara İl Başkanı Ali Ufuk Arıkan'ın katılımıyla yapıldı. Ankara Çayırhan'da çalıştıkları madenin özelleştirilmesine karşı direnişte olan işçilerle dayanışmak için mahalleli sanatçıların Maden Ocağı şarkısıyla başlattığı etkinlik, dünya, bölge ve ülkemizde yaşanan siyasi gelişmelerin değerlendirilmesiyle son buldu. Ankara Sokullu Semtevi'nde devam eden Sokullu'da Rönesans etkinliklerinin ikinci konuğu Everest Tırmanışı ve Kolektif Spor Anlayışı etkinliğiyle 2006 Everest Türkiye Tırmanış ekibiydi. Mahallelinin yanı sıra öğrencilerin ve dağcılık kulüplerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte ekip üyeleri kolektif dağcılık tecrübelerinin hayatlarının her alanında olumlu etkilerini gördüklerini, kapitalist düzenin rekabetçi, bencil, umutsuz bir insan tipolojisi yaratmaya çalışmasına karşın kolektif spor anlayışının dayanışmaya, disipline, azim ve kararlılığa dayandığını vurguladı. İstanbul Küçükçekmeceli emekçiler 23 Kasım Cumartesi akşamı İkitelli Semtevi'nde düzenlenen "Bu karanlıktan nasıl çıkarız" başlıklı söyleşide buluştu. Gazeteci yazar Orhan Gökdemir'in katıldığı söyleşide tarihsel süreçte karşı devrimlerin sınıfsal dayanakları, günümüz dünyasında ve ülkemizde devrimin güncelliği ve toplumsal dinamikler ele alındı. Türkiye Komünist Gençliği Giresun'da yaşamın dozunu yükselt etkinlikleriyle bağımlılıkla mücadele etmeyi sürdürüyor. 25 Kasım Pazar günü TKP Giresun İl Örgütü binasında katılımcıların yasaklı madde, kumar, tütün ürünleri ve dijital bağımlılık konularında görüş paylaştıkları bir toplantı gerçekleştirildi. Uzman psikolojik danışman tarafından bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirmelerin yapıldığı etkinlikte bağımlılığa karşı mücadele yöntemleri üzerine konuşuldu. Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Sol TV'deki Komünist Bakış programında Gökhan Kazbey'in "CHP nereye gidiyor? Sosyal demokrasi gerçekte nedir? Türkiye solu CHP'den ne bekliyor? CHP iktidar olabilir mi?" gibi sorularını yanıtladı. CHP'nin çok uzun zamandır doğrudan sağ siyaset yaptığını hatırlatan Okuyan, CHP'nin Türkiye'de birçok sağcıyı sırtında taşıdığına, kendi medyaları aracılığıyla pazarlayıp yeniden saygınlık kazandırma çabasına dikkat çekti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ankara'da bir araya geldiği görüşmelerin odağında Ukrayna Savaşı, nükleer tehdit ve NATO-AB ilişkileri vardı. Türkiye Komünist Partisi bu ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada AKP'nin bir yandan ekranlarda emperyalistlere karşı geliyormuş gibi yapıp öte yandan işbirliği içinde olmasına tepki gösterdi. "Hoş gelmedin Rutte ve bir gün askerinle, üslerinle ve kanlı bayrağınla ülkemizden kovulacaksın" vurgusu yapılan açıklamaya basın organlarında yer verildi. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, NATO'nun Türkiye'nin güvenliğine ve ulusal çıkarlarına zarar verdiğini dile getirerek 1 Eylül'de İstanbul'dan İncirli'ye uzanan bir yürüyüş yapmıştı. NATO karşıtı kampanya, sergiler, paneller ve Türkiye'nin NATO üyeliğinden ayrılması için başlatılan imza kampanyasıyla devam etti. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın imzacılar arasında yer aldığı dilekçe 22 Kasım tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na iletildi. Samsun'da Kasım ayını uyuşturucu ve bağımlılıklarla mücadele ayı ilan eden TKP Samsun İl Örgütü, ay boyunca kampanya kapsamında düzenlediği etkinliklerin ardından sağanak yağış ve fırtınaya rağmen "Mahalleni Koru" yürüyüşü gerçekleştirdi. Komünist Gündem'in bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Veda etmeden önce başarılı bir kurultay sürecini tamamlayan kadın dayanışma komitelerinin çağrısını izleyicilerimiz için yineleyelim. Eşitlik ve özgürlük için kadınlar mücadeleye. Bugüne vuralım, yarını kuralım. Boyun eğme, katiller!
cinayetleri istatistiğin ötesine geçti. Geçmişte ne diyorduk? Bu ülkede her gün bir kadın ölüyor diyorduk. Değil mi? Canımız yanarak, içimiz acıyarak söylüyorduk. Sevgili arkadaşlar, bugün Türkiye'de artık günde 3 kadın ölüyor. 3. Bu kabul edilebilir bir şey mi? Bu bizim kabul edeceğimiz bir şey mi? İnsanların, kadınların hayatları kimsenin iki dudağının arasında değil. Kadınların hayatı kimsenin tek elinde değil. Kadınların hayatı satılık değil. Kadınların ölmediği bir ülke kuracağımıza söz veriyoruz. Mücadele edeceğiz. Kadınlar korkmayacaklar. Kadınlar sömürülmeyecekler. Kadınlar yaşayabilecekler. Bu ülkede tarikatlar çocukları istismar edemeyecek. Böyle bir düzen var. Böyle bir düzen mümkün. Her gün bizim umudumuzu kırmaya çalışıyorlar. Ne istiyorlar? Mücadele etmeyelim. Ne istiyorlar? Sesimiz çıkmasın. Ne istiyorlar? Susup oturalım. Yutkunalım. Kabullenelim sömürüyü. Kabullenelim gericiliği. Kabullenelim ölmeyi. Kabullenecek miyiz? Hayır! Kabullenecek miyiz? Hayır! Evet sevgili dostlar, kabullenmeyeceğiz. Yutkunmayacağız. Haykıracağız, mücadele edeceğiz ve dediğimiz gibi kadınların eşit ve özgür yaşayabileceği bir ülkeyi kuracağız. Kadınlar!